Yani ben artık bir kumarbazdım. Benim mesleğimdi bu. Benim 4-5 milyona kadar bir borcum oldu. Yaklaşık 5 senedir kumar oynuyorum. Şu anda ciddi batakların içerisindeyim. Eşim bana sordu bu parayı nereden buldun diye. Ona senaryolar ürettim. O da bana eğer yalan söylüyorsan çocuğundan çıksın dedi. Abi ben çıksın dedi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Sabah kadar onu söyledim abi. Abdest aldım, camiye gittim. 30 yaşındayım abi. İlk defa namaz kıldım. Kumar oynayan adam öyle bir yalan söylüyor ki abi. Gelişi güzel söylüyor ve buna kendi de inanıyor. Yani sen yalan bir dünyada yaşıyorsun kumarla beraber. Şu an herkesi kaybettim, ailem dahil. Yani şu anda annemle babam benimle görüşmek istemiyorlar. Abim telefonlarını açmıyor. Benimle görüşmek istemiyor. Hiçbiri suratıma bakmak istemiyor. Olayları ilk defa anlatıyorum abi. Bu kadar yalansız ve dolansız ilk defa anlatıyorum. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Biz seni tanıyalım ilk başta istersen. Benim ismim kumar bağımlısıyım. Yaklaşık 5 senedir kumar oynuyorum. Sanal diye nitelendirdiğimiz kumar bahis sitelerinden oynuyorum. Yani çok küçük miktarlarla başladığım bir şeydi bu. Şu anda ciddi batakların içerisindeyim. Hangi ortamda ne miktarla başladığını hatırlıyor musun? Aslında süreç şöyle başlamıştı. Üniversiteye gittiğimde, üniversitede beraber muhabbet ettiğim arkadaşlarım kumar oynuyorlardı. İddia diye nitelendirilen bir kumar oynuyorlardı. Futbol üzerine olan. Futbola da bir merakım falan yoktu. Çok ilgimi çekmemişti. Ama sonuçta bu sanal kumarın nasıl olduğunu onlardan öğrenmiştim. Ama ben oynamıyordum. O ortamdakiler oynarken sen sadece onları takip ediyordun, evet, sadece bakıyordun izliyordum yani. onları. Ondan sonra üniversite bitti. İstanbul'a geri geldim. İstanbul'a geldiğim süreçte bulunduğum mahalle çevremdeki çocuklar da bunu oynuyorlardı abi. Onlarda da aynı şekilde sanal bahis sitelerinden, bu kaçak site diye nitelendirilen yerlerdeki oyunları oynuyorlardı. Ben sadece merak etmiştim. Bir kere bakmak istedim. Çünkü normalde tarzım değildi. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman, yani belki bana 1000 yıl kumardan bahsedilse çok üstüme alınacağım bir durum olmazdı yani. Hiçbir şekilde kendimde bağdaştıramazdım büyük ihtimalle. Bir kere baktım ve bugüne kadar geldim. İlk başlangıcım dediğim gibi bu arkadaşlara hangi siteden oynadıklarına bakıp eve gittiğimde ben de üye oldum bu siteye. Orada sadece hangi siteden oynadıklarına baktın öyle mi? Evet. Pek kumarla alakalı muhabbetimiz olmamıştı. Sadece onların hangi siteden oynadığını görüp sonra kendim eve gelip kendim başladım abi ben. Nasıl para atılacağını zaten sitede yani yönlendirilme yapılıyor ve bu siteler genelde o kadar kolay şekilde gösteriliyor ki. O zaman kendi hayatında bir adamdın herhalde değil mi? Evet. Maaşın yatıyordu, çalışıyordun, yiyordun, içiyordun, geziyordun. Bu tarz şeylerle hiçbir alakam olmadı. Bugüne kadar hiçbir ilgim olmamıştı. Sonra eve geldim. Dediğim gibi yani kimseye böyle iftira atmanın falan bir anlamı yok yani. Bu işleri insan kendi başlıyor. Birilerinin teşviki falan olmuyor. Kendin adım atmadığın sürece bu işlere başlamazsın ki ben üniversitede arkadaşlarım oynarken hiç oynamadım. Ama İstanbul'a geldikten sonra oynamaya başladım. Yani dediğim gibi kendinle alakalı bir durum abi. Sonra ben işte ilk 20 TL attım abi bu siteye. Ve bu 20 TL'yi atış sürem çok zahmetli oldu oraya. Çünkü siteyi ilk defa biliyorum. Daha önce hiç görmemişim falan. Çok zahmetli şekilde attım. Ve oynadığım, kazandığım mı kaybettim mi şu an çok hatırlayamıyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu. 5 sene kadar bir zaman oldu. Sonra gün içerisinde işte bir kere, 2 kere 20 TL atıyordum. Rulet meşhurdu. Rulet oynuyordum. Sanal rulet. Kazandığım 300-400 TL rakamlar oluyordu falan. Hatta ilk zamanlardaki bir şeyimde hatırladım. 400 TL'ye kadar bir para yapmıştım ve ben bu parayı çekmek istedim. Sitede bir müddet zaman veriyor. Mesela bir yarım saat, bir saat kadar çekim şeyini o zaman veriyor. Sana hemen parayı vermiyor. Herhalde bu da o yarım saat, bir saatte yine oynama isteğe gelir. Yani evet. O parayı tekrardan bana ver gibisinden bir tuzak gibi. Kesinlikle öyle yani. O günlük çekimler falan onların hepsinde var bu tuzak. 400 TL çok büyük bir paraydı benim için abi. Yani çok büyük bir paraydı. Şöyle yokluktan, fakirlikten değildi aslında ama 400 TL benim için havadan bulmak, havadan hiç kimsenin durduk yere 400 TL vermesi mümkün değil. Evet.
Yani ve ben 400 TL'yi havadan buldum. Ve bu benim havadan bulmam için çok büyük bir paraydı benim için. Ya normalde cebimde 400 lira 500 lira olur ama havadan geldiğinden dolayı beni heyecanlandırmıştı. İşte beni daha da teşviklendirmişti falan. Ve bu şekilde ilk defa o zaman 400 TL çektim. Telefon faturamı falan ödemiştim hatta böyle. Sanki her zaman bulabileceğim bir şeymiş gibi olmaya başladı bu bende. Her zaman böyle devamlı havadan para Evet. gelecekmiş hissi uyandırıyor değil mi insanı? Aynen öyleydi abi. Her zaman olacakmış gibi. Ufak ufak tabii miktarlar yükselmeye başladı. O 20 liralar 100 liralara çıktı. 200 liralara çıktı. Mesela cebinde son 200 TL var ya. Yani onunla ne yapar? Bir kebap yiyebilirsin ya da bir manzarada çay kahve içebilirsin. Bir şey yapabilirsin. Ama o cebindeki parayı oraya basma, hani ben bunları yapmayayım, bunu yapayım düşüncesi, böyle bir hatıran oldu mu hiç? Son cebimdeki parayı attığımda bir görüşmem vardı. Gideceğim, yani param yok. Yani 200 TL'yi oraya atacağım. Kumar insana kafayı şöyle çalıştırıyor abi. 200 TL'yi atacaksın, 400 TL yapacaksın. 400 TL'yi çekeceksin, 200 liran kendi cebinde kalacak. 200 lira da sonraki, yani sonuçta o gün harcayacağın 200 TL'yi harcayacaksın ama bir 200 liran daha var. Evet. Ve bunu sana şey gibi ifade ettiriyor. Bu senin sermayen. Kesin olacakmış gibi de hissediyorsun Evet, değil mi? ya yok kesin olacakmış gibi hissetmiyorsun. Kesin olacak diyorsun. Ya bu hissi de geçmiş bir durumda abi. Hani his de değil artık. Kesin olacak. Zaten borç batağına da insan böyle giriyor. Yani alıyorsun borcu, yani sonuçta kumar oynayacaksın. Yani bu borcu ödeyememe durumun var ama hayır. Sana kumar şunu veriyor. Diyor ki bu kesin olacak. Yani %100 olacak çünkü daha önce oldu. Sanki o hep olmuş gibi sana öyle bir izlenim veriyor. Cebimdeki son paraları attığım zamanları biliyorum. Evden dışarı çıkamadığım durumları biliyorum parasız kalıp. Ondan sonra tabii dediğim gibi abi bu miktarlar çok fazla yükselmeye başladı. İşte 200 TL'ler 1000 liralara çıkmaya başladı. Ben buralara 1000 lira atmaya falan başladım. 2000 lira atmaya falan Bu süreçlerde başladım. param vardı herhalde. Yani maaşımı koyuyorum işte. Ne işle meşguldün o zaman? Gözlükçüydüm abi. Gözlükçülük yaptığım dönemde yani iyi maaş alıyordum. Ve çok fazla harcamalarım da yoktu. Normal hayatımda da çok fazla harcamalarım yoktu. Yani ben bu kumar belasına, illetine düşmeden önce de böyle afaki bir harcamam hiçbir zaman olmadı. Yani mesela etrafımdaki insanlar, ailemdeki insanlar mesela kimisi kıyafet almayı seviyor, işte kimisi gezmeyi seviyor. Benim öyle şeylerim de çok fazla yoktu. Hani öyle meraklarım da çok yoktu. O yüzden param tamamen bana kalıyordu. Ve ben bu parayı artık kumara harcamaya başladım. Dediğim gibi bu 1000 liralara, 2000 liralara falan çıkınca artık benim maaşım yetmemeye başladı. Maaşım yetmeyince bir arkadaşımdan borç almaya başladım. Öbür arkadaşımdan borç almaya başladım. Ve bu borçlar işte maaş geldiğinde vereceğim. Hesabınla alınan borçlar abi. Şöyle abi senden borç para aldım abi 1000 lira. Maaşımı aldığımda sana vereceğim abi. Ben de seni tanıyorum, güveniyorum zaten. Bana güveniyorsun, o parayı veriyorsun. Ben o 1000 lirayı alıyorum abi, kumara atıyorum. Sanki kumardan kesin kazanacakmışım hissiyatı veriyor ya. Hissiyatın ötesinde bir şey veriyor. Ben kumara atıyorum ve o kumarda o para bitiyor. O zaman çevrende çok fazla insan var mıydı? Arkadaş, dost cihetiyle. Var. Görüştüğüm çok fazla insan var ve şuna çok hayret ediyordum mesela. Bu kadar parayı hasta olsam bulamam herhalde falan diyordum ya. Kumar adamın kafasını böyle çalıştırıyor. Ölüm kalım döşeğinde olsan o parayı bulamazsın abi. Öyle bir hale giriyorsun ki işte abi senden 1000 lira aldım. Maaşım zamanında sana vereceğim diyorum değil mi? Ben o 1000 lirayı kumara atıyorum. Kumarda kaybediyorum. Maaşım geliyor. Abi sana o 1000 lirayı vermiyorum. Şöyle yapıyorum. Maaşımı da kumara atıyorum ki senin paranı çıkarmak için. Ondan sonra maaşım da gidiyor. Senle borcum da kalıyor. Tabii sen borcunu istediğin zaman sana borcumu veremiyorum. Yani işte bugün, yarın, bir ay sonra abi bir dahaki maaş, bu ay sıkıştım derken seni kaybediyorum abi hayatımda. Kaybettiğin kimse var mı? Şu an herkesi kaybettim abi. Ailem dahil. Yani şu anda annemle babam benimle görüşmek istemiyorlar. Abim telefonlarını açmıyor. Benimle görüşmek istemiyor. Abi maaşım yetmemeye başladı artık. Maaşım yetmeyince dediğim gibi eş dosttan para talep etmeye başladım. Yani çevremde gerçekten de müthiş denecek kadar insan vardı. Ve şu an hiçbiri yok. Hiçbiri suratıma bakmak istemiyor. Şöyle bir durum oluşuyor. Çünkü insanlar sana güveniyorlar. Seni seviyorlar. O güne kadar kimseye bir hatan olmamış, bir yanlışın olmamış. Aile olarak seni biliyorlar. İşte oturup kalktığın zamanlardaki samimiyetine güveniyorlar, seni tanıyorlar. Fakat kumar adamı karakterinden ediyor abi, kişiliğinden ediyor. Ve kumarın en yakın arkadaşı abi yalan. Ve artık öyle yalanlar söylemeye başlıyorsun ki buna sen bile inanmaya başlıyorsun abi. Yani bir dönemden sonra
kendini sorgulayamama durumuna geliyorsun. Ve yalan artık senin için çok basit bir şey oluyor. Daha önceleri söylediğin yalanın arkasını tutturamam korkusu olur ya insanda, mesela hiç yalan söylememiş bir adamda. Kumar oynayan adam öyle bir yalan söylüyor ki abi. Gelişi güzel söylüyor ve buna kendi de inanıyor. Yani bana tıpta bilmiyorum ne diyorlar, şizofren mi diyorlar artık, yani tam bipolar mı diyorlar bilmiyorum. Ama kesinlikle ciddi bir hastalığa kapılıyor abi. Artık yalan senin için yani sen yalan bir dünyada yaşıyorsun abi kumarla beraber. Hayatının merkezine kumarı koymuşsun. Evet ve bunu dolduran, bu kumarın altını dolduran şey de yalan. Çünkü neden yalan abi? Para bulman gerekiyor. Kendini hasta ettiğin zaman oluyor para bulmak için. Mesela param bitti, borçların çoğaldı, maaşın da bitti. Artık bir yerlerden para bulman lazım. Ne yapayım, ne edeyim diye düşündün. Böyle bir hatıran var mı? Evet abi, şöyle olmuştu. Para istemek için değil, daha önce istediğim parayı ödeyememek için böyle bir yalan söylemiştim. Kimle olmuştu? Çalıştığım camiadan birinin olmuştu abi. Borcum vardı. Abi kanserden şüpheleniyorlar demiştim. Kendimle alakalı. Şu an hastanedeyim işte, tetkikler oluşuyor falan diye. Halbuki öyle bir durum yok ortada. Yok abi, evde duruyorsun yani. Ya da bulunduğun yerde oturuyorsun, şöyle bir şey yok. Abi o kadar çok fazla yalan söylüyorsun ki. Mesela ailenle alakalı yalan söylüyorsun mesela. Aileni tanımayan birine bunu söyleyebiliyorsun tabii ki de. Abi kumar kafası çalışan adamın işi abi. Kalbi durmuş, kafası çalışan adam kumar oynayabiliyor. Yani en azından bu noktaya getirebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var abi kumarda. Kumar oynayan adam, demin de dediğim gibi, yalan üretebilmesi gerekiyor. Yalan üretmesi için kafası sürekli çalışması gerekiyor. Kafan sürekli çalışmak zorunda kaldığında mesela gece uyuyamazsın. Çünkü sürekli yani, dolusun. İnsanlar artık sosyal ilişkilerin bitmeye başlıyor. Çünkü onlar sana bir şey anlatıyorlar ama bütün insanları, çok özür diliyorum abi, böyle ahmak, salak falan görüyorsun. Çalışan insanları salak görmeye başlıyorsun abi. Çünkü sen oradan büyük paraları bulduğun için onlar artık senin gözünde işte yani bu adam çalışıyor falan diyorsun yani. İşte niçin çalışıyor? 10 bin lira için. Ya ben burada 10 dakikada buldum 10 bin lirayı yani. Gibi kıyaslamalar oluyor. Bu da seni sosyal hayattan, gerçek hayattan koparmaya başlıyor. Yalanın dibine işte burada girmeye başlıyorsun. Süreçte çalışmaya devam ediyorsun herhalde değil mi? Çalışmaya devam ediyorum ama benim artık çalışma hayatım da mahvolmuştu. Şöyle mahvolmuştu. Oradan çıkıyorum, başka bir yere giriyorum. 3 ay, 5 ay orada çalışabiliyorum. Orada da tutunamıyorum çünkü kafamı veremiyorum. Yani ne düşünüyorsun? İşte niçin çalışıyorum? Sabah buraya geliyorum, akşama kadar niçin çalışıyorum? İşte 10 bin lira, 5 bin lira maaş için çalışıyorum. Ya ben gerizekalı mıyım diyorsun. Ben daha dün akşam diyorsun 5 bin lira para kazandım zaten. Ve yarım saatte. Ya da daha dün akşam 10 bin lira para verdim diyorsun. Yani para bulmak artık senin için kolay bir hale gelmiş gibi oluyor. Dediğim gibi eşini, dostuna sürekli yalan söyleyerek para buluyorsun. Sürekli yalan söylüyorsun. Hayatının merkezine yalanı oturtuyorsun kumarla beraber. Çünkü kumarın ben ikiz kardeş olduğunu düşünüyorum yalanın. Sürekli bunları yapıyorsun ve artık yavaş yavaş etrafındaki insanlar bittiği için içine dönmeye başlıyorsun. Ailene sirayet etmeye başlıyorsun. İşten ayrılıyorsun. Aslında işten kovuluyorsun abi. Çünkü o bir işe yarayacak adam değilsin. Bir işe yarayacak adam olamıyorsun. Yani adam seni görüyor, çalışmıyorsun. Çalışmayınca seni işten kovuyorlar. Ve ailene mesela hemen iftiraya başvuruyorsun abi. İşte beni bu yüzden çıkardılar. Kendini acındıracak bir şekilde anlatıyorsun değil mi? Ve sürekli haklısın. Yani sürekli kendini haklı görüyorsun. Hiçbir şekilde yanlış yaptığını düşünmüyorsun. Ve şöyle bir kaide var abi kumar oynayan insanda. Kumar oynayan bir insan normal bir ortama girdiği zaman, yani kumarla alakalı olmayan bir ortama girdiği zaman, orada olur ya, normal arkadaşlarınla sohbet ederken mesela kumardan bahsedilir. Asla kendine kondurmazsın. Ve hatta kumar oynayanlara hakaret edersin. Halbuki en büyük kumarbaz sensin. Ama sen oynadığını, o kelimeyi kendine yakıştıramadığın için o oynadığın oyunun adına kumar demek istemiyorsun abi. Ve bu da ne oluyor? Psikolojik olarak olsun, ruhani olarak olsun onu gizliyor. Halbuki bu yılan içinde daha çok büyümeye başlıyor abi. Bu süreç böyle gitti. Borçlar artık herhalde altından kalkamaz hale geldin. Evet. Artık yalana da dönmüyor iş değil mi? Eşim dostumdan artık alabileceğim bir şey kalmayınca tefecilere gitmeye başlıyorsun. Zaten bu yolun sonu orası abi. Yani bir dükkanda kumar oynanılıyorsa onun yan dükkanı, hani bu tabiri caizse söylüyorum, yan dükkanı tefecidir zaten. Kumarın olduğu yerde tefeci vardır. Tefeci yolda, sokakta gezmez. Paraya ihtiyacı olacak insanların arasında gezer. Arz talep meselesi gibi düşün abi mesela. Çünkü kim paraya ihtiyacı olur? Kumar oynayan adamın ihtiyacı olur. Şöyle bir hikaye duymuştum. Gerçek bir olay. Yine kumar oynadığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi iyi bir para buldu. Yani 100 bin lira, 200 bin lira kadar bir para bulmuştu. O zaman iyi bir para. Büyük para. Ve bu abimiz, yani bizden büyüktü o. Kıbrıs'a gitti abi. İşte orada canlı canlı kumar oynamaya gitti. Bu anlattı ve geldiğinde çok dramatik bir durum bu. Çok da kötü olmuştum.
Bu abimiz oraya gittiğinde işte diyor ki içeri girdim, kumar oynayacağım. Kumar oynarken diyor bir tane adam gördüm diyor. Her yere, her masaya diyor şey koyuyor diyor. Ya adamın sıfatını falan görsen diyor böyle hani böyle zengin bir tipi yok diyor adamın yani. Her yere diyor şey koyuyor diyor. İşte o pullardan koyuyor yani kumar oynuyor, ciddi parayla oynuyor diyor. Ben de izledim diyor bunu diyor şaşırdım yani bu tiple nasıl böyle hani bu kadar parası var da oynuyor falan dercesine. Benim param bitti diyor ben diyor otelin altında kumarhane diyor çıktım diyor otele gireceğim diyor. O adamı diyor kaldırımda ağlarken gördüm diyor yani. Ya ondan sonra şey sorgulamasına başlıyorsun abi benim de sonum böyle mi olacak diye. Mesela sokakta yatan insanlar var ya abi mesela böyle görüyoruz. Mesela onları gördüğümde benim de sonum böyle mi olacak falan diyordum mesela. Ya normal bir insan der mi abi? Yani niye desin yani normal bir insan niye sokağa düşsün ki? Kumar oynayan adam sokağa düşüyorsa abi düşmüşse o kendi hatasından dolayıdır yani. Tefecilerle tanıştım. Çok fazla borcum olmaya başlamıştı. Ne kadardı mesela? Yani o zaman çok fazladan kastım bu 5 sene öncesinden bahsettiğim için bu ilk rakam 10 bin 15 bin lira falandı. Sonra tefeciden almaya başladım. Abi tefeciye 20-25 bin lira bir borcum oldu. Ve ödeyemez duruma geldim. İlk tefeciye düştüğünde ondan para aldığındaki gününü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Tefeci ya tanıdığına verir ya aracı tanıdığına verir. Kefiline verir. Yani bu şekilde ben ilk önce etrafımdaki insanların buralardan para aldığını duymuştum. Ben de buraya ulaşıp önce 1000 lira sadece 1000 TL. Çünkü zaten 1000 TL'nin altında para vermiyorlardı. 1000 TL para aldım ve şey düşünüyordum 1000 TL para alıp buraya atacağım, kumar oynayacağım. 25-30 bin lira neyse ne kadar borcumsa o anda onu kazanacağım. Yani kumarda kaybedeceğim veya kazanacağım diye bir şey yoktur. Sadece kazanacaksın vardır. Oynayan adam için öyle görür yani olayı. Bir de şey derdik ya mesela hani kumarda kazanan mı daha karlıdır, kaybeden mi daha karlıdır dediklerinde mesela bir abimiz vardı o lafını da hiç unutmuyorum. Kaybeden daha karlıdır diyordu. Çünkü kaybeden bir daha oynamama durumu olabilir ama kazanan oynamaya devam eder diyordu mesela. Daha çok kaybeder diye. Ya bunlar hep nasihatlar da etrafımızda ama abi gözümüz öyle kör olmuştu ki. Evet. Yani ben artık bir kumarbazdım. Benim mesleğimdi bu. Kumarbaz, düzenbaz. Ben böyle bir adamdım. Etrafımda çok fazla yalan söyleyen. Kişiliğini kaybetmiş, karakterini kaybetmiş, kimseyle artık ilişki kuramayacak rezalete gelmiş bir insandım abi. Tabii insanlar hala beni seviyorlardı. Hala beni sevenlerim vardı. Ve bu tarz insanların abi sabit grup arkadaşları olmaz abi. Bu grupta oturur, bu gruptan borç alır, ödemez. Sonra o grupla irtibatı keser. Bir başka yere gider, orada bir grup oluşturur. Oradan da borç alır. Mesela işte ilk önce mahalledeki arkadaşlarından borç alıyorsun. Çünkü en yakın onlar geliyor. Ve ödeyemeyince, onlar da baskı kurunca bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela adam borç verdiği parayı istiyor ya. Sen buna kızıyorsun. Bana çok garip geliyor şu anda. Ben buna kızıyordum. Mesela adam borç parasını istiyor. Ama ben buna kızıyordum. Adamın hakkı olan adam istiyor. Bir de kendini şöyle kandırıyorsun. Ya bunlar da var ya diyorsun işte dünyayı paradan ibaret görüyorlar diyorsun. Halbuki sen öyle görüyorsun. Dediğim gibi abi kumarbaz adam iftiracıdır. Kumarbaz adam yalancıdır, düzenbazdır. Kumarbaz adamın yakın arkadaşı olmaz. Tek yakın arkadaşı kumardır. O da sürekli batağa sürükler. Yani benim olduğu gibi hiçbir arkadaşım kalmadı mesela. Ailemden kimse yok artık. Tek başıma bir adam olarak kaldım. Tabii süreç böyle devam etti. Ben 20-25 bin lira kadar bir borç yaptım. Tefeciler tabii normal arkadaşların gibi seni tamam üstüne çizdim ne halin varsa gör diyen insanlar değiller. Mecburen bundan kurtulmam gerekiyordu. Yani gidebileceğim tek merci yine ailemdi. Tıkandım yani hiçbir arkadaşım kalmadı. Hiç eşim dostum kalmamaya başladı. Aileme gittim. İlk abime gitmiştim. Abim tabii çok kızdı. Yani neden böyle bir şey yaptığımı falan. Onun durumu iyi mi? Normal yani çok iyi, çok kötü de değildi. Onun durumunu perişan ettim tabii ben. Tefeciye düştüğümü söyledim ama hala kumar var mı yok mu böyle kaçamak cevaplar veriyorum. O da net değil yani kumardan mı oldu yoksa işte bir kere 1000 lira aldığı faiz bindiği gibi falan düşünüyor. Yani net değil kumar oynadığıma dair. Böyle bir flu bir hava var orada. Abim tabii sonuçta kardeşi olduğundan dolayı korktu, telaş yaptı. O parayı bir şekilde buldu, buluşturdu ve ödedi borcumu. Bana şey telkininde bulunmuştu. İşte bir daha yapma. Bak işte oğlum biz bize yeteriz. İşte borç istiyorsan eğer sıkıntı düşünme ben seni ne yapayım benden iste. Ne gerek var tefeciyle mefeciyle bizim ne işimiz olur falan gibi. Ha bu telkinler o an sıcağı sıcağına işliyor. Yani şey diyorsun evet doğru söylüyor falan diyorsun. Ama bir yerden sonra artık yavaş yavaş o hissiyat kayboluyor. Tekrardan kumara başlıyorsun. Tefeciden kurtuldunuz herhalde o dönemde. O anda kurtuldum. Yaklaşık 1 ay, 1,5 ay. Bıraktın mı peki kumarı o anda? Bıraktım. Ne kadar süre bıraktın? Yani ortalama 1 ay kadar falan. 1 ay kendi halinde tekrardan yaşamaya başladın, çalışıyorsun. Çalışıyorum kendi halinde derken yine oynayanların yanına gidiyorsun.
izliyorsun. Yani bunun izlemesi bile keyif veriyor abi. Ya öyle bir şey. İzlemek bile keyif veriyor yani. Ya bir ara hatta şey düşünüyordum hani bence bu büyü diyordum yani. Hani burası diyordum büyü. Yani çünkü insan taparcasına yani battığını görürcesine mesela buraya giremez ya falan diyordum mesela. Kendi kendime bunları dediğim çok oluyordu. Ama ona rağmen giriyordum. Abine söylediğin dönemde annen baban falan biliyor muydu? Yok hayır. Sadece abine mi gitti? Evet abim ve işte eniştem. İlk önce eniştemi aramıştım zaten. Parayı aldın, götürdün, adamın parasını verdin. Götürdüm verdim bir daha da olmayacak diye. Ondan sonra bir ay falan geçti. Ben bu süre zarfında eşimle evlendim. Ama kumar oynamaya devam ediyordum. Ondan sonra ikinci defa tefeciden para almaya başladım. Tekrardan işte kazanıyorsun, kaybediyorsun falan derken bu sefer 50 bin liraya çıktı borcum tefecide. 3-4 ay içerisinde oldu. Bunun da çıkmadığına tekrardan düştüm. Tekrar aileme müracaat ettim. 50 bin olunca bu sefer hepsi anne babam da daha ciddi tepkiler verdi. Bir ortam oluştu herhalde. Orayı hatırlıyor musun mesela? Yani o da şöyle aslında onu yine söylemeyecektim aileme. Ama çok fazla yine borcum olmaya başladı. İşte bankaya kredi borcum var ödemiyorum. Sağa sola borcum var ödemiyorum. Bu öyle hale geldi. Banka beni arıyor telefonla. Ben evlenmişim. Telefonda beni arıyor borcumu ödemedim diye. İşte nasıl oluyorsa ailemden ya eşim ya abim hatırlamıyorum orayı çok fazla ama biri duyuyor ve beni işte arıyorlar. Oturtuyorlar. Yani diyorlar bu ne borcu? Tabii ki demin dediğim gibi yalan arkadaşın oluyor ya. İşte 50 bin çeşit yalan uyduruyorsun. Ya yalan söylemek normal muhabbet gibi falan oluyor o dönemlerde. Yok şundan dolayı çekmiştim de işte evlilik arefesinde çektim de işte şunu almak için bunu almak için falan gibiler yalanlar üretiyorsun abi. Hani o yalanlar da öyle dramezi yalan ki karşıdaki insan eğer senin ailense sana acıyor abi. Ondan sonra abi işte tabii bu yalanlardan bahsediyorsun. Senin bana şey demeye başladı. Senin başka yere daha borcun var mı bak söyle bilmem ne. Beni bayağı sıkıştırdılar ve o zaman da söyledim. Dedim evet benim buralara borcum var. Artık döküldün. Öyle mi? Yani yine hepsini dökülmüyorsun abi. Yani belki de benim karakterimle de alakalı olabilir bilmiyorum. Her şeyi bütünüyle söyleyemiyorsun. Ben her şeyi bütünüyle işte geçen buraya geldiğimde Yusuf abiye hayatımda ilk defa kendimi anlattım abi. İlk defa ben kimseme onu anlattım abi. Artık yalan söylemekten de yoruldum çünkü. İnsanın içinde şu oluyor. İnsan dertli olduğunda hemen o iş çözecek kişiye gider ya. Annene gitmişsin, abine gitmişsin, babana gitmişsin. Yani Allah'a gitmek hiç aklına gelmemiş. Yani Allah'a gideyim, o sıkıntımı çözsün, matematiğiyle gidince bu tam samimi olmuyor. Ama onu kazanayım, ona kulluk edeyim derdiyle gittiğinde bu iş gerçekten o aynı Yunus Aleyhisselam'ın kıssasındaki gibi. Balığın karnındasın, deniz dağlı, gece karanlık. Onu kurtaracak tek zat var. Ve orada bile Hazreti Yunus Aleyhisselam münacat ediyor, yalvarıyor. Yani ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum diyor. Şimdi eve gittiğinde böyle belki bir abdest alacak bile güç bulamıyor insan. Çünkü ruhu o kadar yaralı, o kadar bereli ki oraya gideyim bir abdest alayım, şu seccadeye gideyim kuvveti bile bulamıyor. Çünkü ruh güçsüz. Hani böyle yeni doğmuş bir çocuğun kafasında bile bir kuvvet olmaz ya böyle sağa sola ne yapar? Yatar. Çünkü kuvveti yok. Şimdi bizde de temelde imanımızdaki zayıflık olduğundan dolayı kalkacak bir kuvvet bulamıyoruz. Bu işleri çözeceğin Allah'a olan inancımızı arttırmamız lazım ilk başta. Evet dua ediyoruz ama o duanın olacağına inanmak icap ediyor. Risale-i Nur'da bir cümle geçer. Der ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara temellük edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubun, her talebini buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun diye bir cümle var. Bizler bunun temelinde Allah'a olan inancımız zayıf olduğundan dolayı Risale-i Nur'ları anlamak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, sahabeleri anlamak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerine basmaya çalışmak ile bu işlerin çözüleceğine inanıyoruz ki kendimizden de, çevremizdeki, yakınımızdaki insanlar da biz bunları gördük. Temelde Allah'a olan inancı arttırırsak eğer bu ruhta bir kuvvete sebebiyet verecek. Ruhtaki kuvvet de senin bu hadiselere karşı etkini azaltacak bir cümle söylemek istiyorum yine. Risale-i Nur der ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur. Cümle önemli. İmanın kuvvetine göre hadiselerin tazyikatından, ondaki etkisinden kurtulur diyor.
Aslında olaylar hep aynı. Ama iman zayıf olunca o kadar çok etkileniyorsun. Çünkü Allah'ı hiç hatırlamamışız ki. Zayıfız, güçsüzüz. Güçsüz olunca ne oluyor? Ona gidecek aklımıza bile maalesef ki gelmiyor. Allah tekrardan bu olayları yaşatmış ki sana, dibi göstermiş. Senin alman gereken ilaç artık Kur'an'daki ilaç. O Kur'an'daki ilacı talep edersen hasta olduğunu kabul edeceksin. Hepimiz hastayız zaten. Hasta olduğunu bilen adam ilaç talebinde bulunur. Sen de hastasın, ben de hastayım. Ben de bu ilaçlardan faydalanmaya, istifade etmeye çalışıyorum zaten. Temelde nurlarla meşgul oldukça ben bu işlerin sendeki etkisinden kolay bir şekilde kurtulacağına inanıyorum. Çünkü gördüm açıkçası. Burada dayanman gereken Allah. İnsan da tanıdıkça ona güveniyor. Anladın mı meseleyi? İşte dediğim gibi 50 bin lira borcum olduğunu söyledim. Ama yine işte ya başka yere borcum var mı diye soruyorlar, söylemiyorsun. Var ama söylemiyorsun. Yani içindeki o şey sana hayır burada sus söyleme tamam. Daha da ileri gitme. Ya düşünsene abi. Biri sana geliyor elini uzatıyor. Seni bu hayattan kurtaracağım. Ne olursa olsun kurtaracağım. Gel diyor. Ama sen ona doğru söylemiyorsun abi. Ya artık zaten söyleyeceğini söylemiş yani. Söyle her şeyi söyle. Bitsin yani ne olacaksa olsun. Yok abi. Çünkü niye? Kafanın bir yerlerinde kumar durması lazım. Abi ben kumar oynayacağım diyemezsin kimseye abi. Hiçbir kumar oynayan adam ben kumar oynamak için senden para istemem anladın mı? Kumar oynayan hiç kimse birinden kumar oynamak için para istemez. İsteyemez. Yaptığının çok büyük bir yanlış olduğunu biliyorsun ama dillendirmek istemiyorsun abi. Ya mesela ne kadar kötü bir şey olduğunu, ne kadar yani rezil bir şey olduğunu, mikrop pislik bir şey olduğunu biliyorsun ama dillendiremiyorsun. Bunu kendine dillendiremiyorsun ki karşındaki adam sana el uzatmış ona dillendiremezsin. Tabii yine eksik, yalan, karışık bir şekilde aileme bunu söyledim. Yeni evli miydin o süreçte? Evet yeni evliydim abi. Eşin bilmiyordu tabii böyle bir kumar oynadığını. Yok hayır bilmiyordu. İlk 25 bin lirayı da eşim bilmiyor. Demin bahsettiğim gibi abim ve eniştemle kendi aramızda halletmiştik. İlk 50 bin olduğumda eşim tabii şok oldu. Yani bu neden oldu, niye oldu falan. Ona da hani ilk abime 25 bin lirada flu bir şekilde söylediğimi söylemiştim ya. Mesela kumar oynuyor musun? Ya yok mok ama işte bundan falan böyle yalanlarla harmanlanmış bir şey sundum eşime. Abi insanın eşi insana güveniyor abi. Ne olursa olsun güveniyor. Eşin çünkü anladın mı? Yani ben eşim nazarımdan kesinlikle ona çok büyük haksızlıklar yaptım. Çok büyük yanlışlar yaptım ona. Tabii inanıyor. Yani sen ne dersen ona inanmak istiyor. Ona yaptığın yanlışlardan hatırladıkların var mı? Yani bu 50 bin lirada işte patladık. O dönem eşimle çok ağladı. Ya ona yalan söylüyordum ama içim çok kötüydü. Pişmandım. Ya içim canım çok acıyordu yalan söylerken. Ama ona rağmen kendimi tutmak zorundaydım. Kumar her şeyin önünde abi. Daha ilerisini söyleyeyim ben sana. Annenle babandan bile daha ileride. Annenle babanın bile önüne geçmiş bir şey. Kumar. Eğer bağımlıysan. Yani bir insana işte baban yoğun bakımdaymış, ölüyormuş desen o rulet dediğimiz masa bir dakikalık dönmesi. Onu bırakıp kalkıp gitmez babasının yanına. Önce o bir dakika biter, ondan sonra kalkar gider. O kadar ileri seviyede bir durum. Bir insanın babasından daha yakını var mıdır veya annesinden daha yakını? Yoktur evet. Eşinle 50 bin borcu söyledin bir şekilde, flu bir şekilde de. Evet. Yani onu da yalan harmanlayarak sürekli böyle işte ya kumar var ama yok gibi işte ya bir kere baktım falan der gibi böyle bir yalanla süsleyerek zaten sana karşındaki inanmak isteyen biri var onu kandırman çok kolay. Yani zaten inanmak istiyor çünkü sen ne desen onu kabul edecek o anda yani. Evet. Tabii bunları ben söylerken içim hep canım hep yanıyordu. Ama dediğim gibi bir müddetini oynamamadım. Yani bir ay kadar yine. Yine borcu kapattınız mı? Evet. Anne babaya mı? Evet. Orayı kim kapattı? Yine ailem kapattı. Tefeciden borç değil mi o da? Evet tefeciden olan borcu. Yine ailem kapattı. Ondan sonra abi bir iki ay yine oynamadım. İşte eşim sürekli soruyor. Hani yok değil mi borcun? Abi bunlar çok acı şeyler aslında. Düşünsene eşin sana her gün şey soruyor. Bir yere borcun yok değil mi diyor. Ve sen ona her gün yalan söylüyorsun. Yani dedim ya demin abi. Artık karakterin, kişiliğin, benden hiçbir şeyin yok. Sen yoksun abi. Seni yönlendiren bir mekanizma var. Kumar denilen. Onun da kardeşi var yalan denilen. Sen onlarla beraber yaşıyorsun abi. Eşin sana küsmüş, önemi yok ki. Ya da baban bir daha seninle konuşmuyormuş, önemi yok ki. Ne de olsa bir gün konuşacak. Kafasına giriyor insan. Çünkü babasının merhametine güveniyor ama kumarın acımasızlığına güvenmiyor. Yani öyle bir noktaya geliyorsun ki artık dediğim gibi kumardan zengin olacağım. Ve şöyle bir şey vardır mesela kumar oynayan arkadaşlar bunu hepsi bilir, hepsi düşünüyordur. Günde
İşte buradan 500 TL para kazansam bana yeter işte. Enayi miyim ben gideyim çalışayım bir yerde abi? Günde 500 lira. Hem eğleniyorum hem para kazanıyorum. O 50 binlikten sonra tekrar oynamamazlık oldu mu? Yine yaklaşık 1-1,5 ay bir oynamadım abi. O zaman sıfırsın değil mi yani? Sıfırsın. Hiç kafanda borcun yok, iyisin. Dünyanın en rahat insanısın abi. Şu an mesela aklıma geliyor, o anlarım geliyor mesela. Sıfırlandığım an geliyor. Abi evden çıkıyorum, işte bir arkadaşımla görüşeceğim ya da abimle görüşeceğim, ailemin yanına gideceğim. Abi o kadar şeye gidiyorsun ki, samimi söylüyorum yürüyüşün değişiyor abi. Allah. Bak yemin ediyorum sana yürüyüşün değişiyor abi. Yani kumar borcun varken, kumar oynarken inan bana yaşlı amca gibi yürüyorsun. Kumar borcun yok, kumar oynamıyorsun. Bir ay da olsa oynamamışsın, biraz da olsa arınmışsın. Bir ay böyle bir süreç yaşadın. Bir ay kadar evet öyle bir süreç yaşadım. Sonra tekrardan nasıl başladın? Aslında bir ay oynamadım ama bir ay hep kafanda geziyor bu senin. Yani pisliği böyle halının altına süpürmüşsün gibi. Çöpe atmamışsın da oraya biriktirmişsin. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Onu alıp böyle komple atmadığından dolayı demin de dediğin gibi o yani birikip bir yerden sızlıyor yani. Bir yerden çıkıyor yine yani. Dediğim gibi öyle bir duruma giriyorsun. İçindekini çıkarmadığın sürece yani içinden söküp atmadığın sürece o sende kalıyor. Aslında net bir karar almamışsın yani. Alamıyorsun. Ya sana o müsaade etmiyor. Ben bunu bıraktım demiyorsun. Demeyince de o ufacıkta bir his onun tekrardan harekete geçiyor, büyüyor. Evet mesela Mehmet abinin bir sohbetinde duymuştum. Tenekenin içinde sirke varsa dışarıya sirke taşar. Tenekenin içinde bal varsa Dışarıya bal taşır. Abi sen içindekini çıkaramadığından dolayı kumar bağımlısın. Sen kumarcısın anladın mı? Kumarbazım ben. Ve bunu söküp atmamışım. Benim dışarıya bal vermem mümkün değil yani. Yani ne kadar bastırırsam bastırırım o şişecek ve bir gün yine çıkıyor ortaya. Yani anladın mı demek istedim? Yani bu bağımlılık öyle bir şey ki abi. Sen içinde ne kadar saklarsan sakla bir gün muhakkak dışarı çıkıyor. Ve bu hale geliyorsun. En trajikomik tarafı da şu. İşte borcum ödendi. Yaklaşık böyle 1-1,5 ay kadar bir kumar oynamıyorum. Abimin bir arkadaşı oturduk. İşte bitcoinler, borsalar, işte kumar bunlar zaten hepsi iç içe bir şey yani. Yani işin içinde para mekanizması dönünce hepsi birbirine giriyor yani. Çocuk oynuyor abimin arkadaşı işte ben de bu nedir falan. Ama orada şey yapıyorsun ya o kadar sahtekar oluyorsun ki. Yani şu an sana gerçekten bütün içimdekini itiraf ediyorum abi. Sahtekar bir adamsın. Sahtekar oluyorum yani. Sahtekar bir adamım. Ne yaptın orada? Adama telkinde bulunuyorum. Ulan en büyük kumarbaz sensin. İşte şey diyorsun. İşte bu işlerin sonu kötü. Oğlum en büyük kumarbaz sensin. Madem kötü niye sen oynuyorsun? Şu da çok trajikomik oluyor. Biri sana senin kumar oynadığını bilmiyor. Ve sana kumarla alakalı bir şey soruyor. Sen onu kendine yakıştıramıyorsun ya. Senin oynadığın kumar değil. Sen ona başka bir isim söylüyorsun. Ama adam sana kumarla alakalı bir şey soruyor. Genel normal bir muhabbet yani. Senin kumar oynadığını da bilmiyor adam. Şey diyorsun ben anlamıyorum ki o işlerden falan diyorsun. Çünkü yalan senin için şey değil ki. Ya yalan diye bir isim yok abi kumar oynayan adam için. Yalan yok. Onun hayatı o. Yani yalan değil. İkinci 50 bin liram ödendi. Bir ay, 1,5 ay kadar bir boşluğum oldu. Ondan sonra tekrardan başladım. Tekrar oynadım. Para mı kazanıyorsun bu süreçte? Ya da biriktiriyor musun? Ne bileyim çalışıyor musun? Çalışmıyorsun. Çünkü o savaştan çıkınca direkt işe girmek istemiyorsun. Kafan yerinde değil. İşte şey diyorsun ya 1.000 lira at. 2-3 bin lira hep en azından bu ay idare et. Daha da oynamazsın zaten diyor. Ve bir kere atıyorsun yine süreç başlıyor. Ama bu üçüncü süreç ağır süreçlerden bir tanesiydi. 400-500 bin lira kadar yine tefeciye borcum vardı. Bu ne kadar sürede oldu? Yaklaşık 6 ayda falan oldu. Ver diyorsun, veriyor zaten. Ver diyorsun. Tabii veriyor. yani çok basit, ulaşman çok kolay. Mesaj at ya da ara. Bu süreçte aile, eş, Hiçbirine ilgilenmiyorsun abi. Yalancı bir insan olduğun için. senin üzücü olaylar olmadı mı o süreçte? Yani çok fazla şey yaşadık. Mesela bu 50 binden sonraki üçüncü süreçte esas en dram noktalarımdan bir tanesi oldu. Çünkü 25 bin lirayı ailem bilmiyordu, bir tek abim biliyordu. Evet. 50 bin lirayı ailem öğrendi ama hep böyle harmanlanmış yalanla öğrendi. Ve 400 bin lira, 400-500 bin lira olan borcumu artık ayyuka çıkmış noktaya gelmiştim. Ve bütün ailem net bir şekilde benim kumar oynadığımı, kumar bağımlısı olduğumu bildi, yani öğrenmiş oldu. Ve benim hiçbir sözüme itimat etmemeye başladılar. Abi ben şöyle bir şey yaptım. Borcum olduğunu söyleyemiyorum. Eşime söyledim ilk bu 400-500 bin lira olan borcumu. Sabah kalktım. Onun öncesinde işi bırakmıştım, çalışıyordum.
İşi bıraktım, eşimin haberi yok. 10 gün boyunca metrobüste gittim geldim abi akşama kadar. Ve ağlayarak gittim geldim hep. Yani akşama kadar bir insan metrobüste gidip gelir mi abi? Bu akılla izah edilecek bir şey mi yani? Yani sabah metrobüse biniyorum. Akşam 6'ya kadar deli gibi gidip geliyordum yani. Ve bu bir hafta 10 gün falan sürdü. Sabah kalktım. Zaten paran yok. Param da yok. Borcun var. Var. Tefeci sıkıştırmıyor mu? Sıkıştırıyor. Ne diyorlar mesela yani orada? Aslında şöyle parasını istiyor abi. Yani sana bir şey dediği yok. Sen ne diyorsun? Aradı mesela adam. Sinirli sinirli benim paramı ver dedi. Abi yarın vereceğim diyorsun. Yarın vereceğim diye onu o an kurtarıyorsun. Evet. Ve o nasıl bir duygu biliyor musun abi? Sen hiç gece mesela saat 11, akşam 11 ve inşallah saat durur dedim mi yani bugüne kadar? Ya da sen hiç hayatında şey dedin mi abi? Öyle büyük bir dert olsa ki benim derdimi, benim borcumu herkes unutsun. Sen hayatında hiç böyle dua edildiğini duydun mu abi? Ya da bu beddua mı, dua mı? Bilmiyorum. Böyle dualar ettim abi ben. O süreçte işte eşime söyledim borcum olduğunu. Yıkıldı. Ve taklit yaptım. Yani yalan taklidi yaptım. Kalbim sıkışıyor dedim. Bilmem ne dedim. Bana acısınlar diye. Abi bu kumar insanı öyle bir hale getiriyor ki şerefi, halisi hiçbir şeyin kalmıyor abi. Hiçbir şeyin kalmıyor. Bir adam eşinin karşısında dik durmak ister değil mi? Erkek yani ben buradayım demek ister değil mi? Abi kumar oynayan adam diyemez. Hep kendini acındırır. Hep acındırır. Hep dilenci modundadır yani. Eşime söyledim. Tabii o da işte ablama söyledi ağlayarak. Çok kötüydü o gün. Sonra işte evdekiler öğrendiler. Bizi yanlarına çağırdıklarında abim sinirlendi. Annem çok kötüydü. Çok kötü olmuştu. Bütün aile gergindi. Senin ruh halin nasıldı o sırada? Hala böyle umursamaz bir halde mi? Anı kurtarayım derdinde miydi? Evet, öylesin. Yani çünkü Ne bir pişmanlık var ne bir şey var değil mi içeride? hislerin kayboluyor abi. Hislerin kayboluyor. His diye bir şeyin yok abi artık. Yani benim yüzümden düşüyorlar bir de o duruma. Hani düşünsene benim yüzümden düşmediklerini düşün. Ona rağmen ailen olduğu için acırsın değil mi abi? Evet. Senin yüzünden düşüyorlar ama sen onlara acımıyorsun abi. Utanmıyorsun. Utanmıyorsun. Hiç insan değilsin abi artık. Yani hiçbir yerin çalışmıyor abi. Yani duygusal bağımda. Sonra ne oldu o gün? Ondan sonra en acı duyduğum şeylerden bir tanesiydi o. Tabii yine eşimi annesine bırakmamız gerekiyordu. O gün mü konuştunuz bunları? Evet, annesine gitmek istediğini söyledi bana. O ortamda çok durmak istemiyordu. Çünkü ailem sürekli bu konu konuşuluyor, şey yapıyor. Psikolojiler herkesin alt üst. Bir benim psikolojim normal değil de normal olmayan normal yani. Tabii eşim annemin yanına gitmek istiyorum dedi. En azından birkaç gün orada kalmak istiyorum dedi. Abi orada abim falan eşimi bıraktık annesine. Orası çok dokunmuştu. Bana şey demişti mesela beni gelip alacaksın değil mi demişti. Abi keselim mi ya? Efendim? Keselim mi abi? Bir elimi dömek ya. Ha tabii tabii. Gel abi şurada dolabı var. Eşimi anneannesine bıraktım. Ondan sonra dönerken arabada kriz gibi bir şey geçirdim. Kendimi arabada sağa sola vurmaya başlamıştım. Sebebi ben niye bunları yaptım diye mi? Yok. Yok abi o değil. Yine gerçekten rol falan değil mi bu sefer? Yok rol değil ama şöyle. Hani dedin ya artık sadece kendini düşünüyorsun, kendin olmuyorsun, insanlar sana acısını istiyorsun. Yine mi ondan dolayı? Biraz acısın diye biraz da gerçekten de kriz geçiriyordum. Onu öyle gördüğüm için kriz geçirdim. Yani ben onu öyle bırakacak bir insan değilim. Hissi geldi. Ama hala pişmanlık falan hissetmiyorsun. Sadece onu öyle bıraktığım için ağlamaya başladım. Ve ondan sonra geldik bu süreç biraz ödemekte çok zorlandık. Uzun sürdü. İşte abimin tanıdığının vasıtasıyla ödemeye başladık ama bu süreç bayağı uzun sürdü ödeme. Yani bu 400-500 bin borcu ailen maddi anlamda destek oldu öyle mi kapattınız? Ne sattı mesela bir şey sattılar mı? Bir birikimleri mi vardı? Hiçbir şeyimiz yoktu, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. O kalmamasının sebebi senin borçlarından dolayı. Evet hep kumardan dolayı. Ne sattı mesela? Annenin Ev ne bileyim, sattım abi. ev vardı. Ev sattım.
Onu daha öncesinden satmıştık evi. Yani daha önceki borçlarımızı öyle kapatmıştık hep parça parça. Bu 400 bin lira, 400-500 bin lira olan borcumu ailem artık onlar da çıkmazlardı. En son işte tabii abimin bir tanıdığının vasıtasıyla kapattık olayı da ama hepsini bir anda değil. Mesela tefeciden para alıyorsun ya abi. Mesela bugün aldın, bir dahaki ay bugün ödemen gerekiyor. İşte o şekilde yani gün gün kapattık. Bu da bir süreç aldı tabii. Ben o süreçte de yalan söylüyordum aileme. Hala oynuyordum. Çünkü yani o kadar büyük sıkıntının içerisinde olmana rağmen sıkıntıda olduğunu düşünemiyorsun. Hala şeydesin. Diyorsun ki yani buradan bulayım, kapatayım, bitsin. Bir daha da oynamayayım. İşte hem ailem de artık zorlanmasın falan diyorsun. Aslında bir yerde onları düşünüyorsun yani. Hani onlar da sıkıntıya girmesini istiyorsun. Ama onun kurtuluşunu burada arıyorsun abi. Eyvallah. Yani kumarda arıyorsun. Yani bir gün oradan bulacağım ve kapatacağım. Ailem de artık bu ödeme için para arayışına girmeyecek. Ve bu iş burada bitecek gibi bir şeyde bulunuyorsun. Yalanlar tabii yine devam etti. Yine yalan söylemeye başlıyorsun. En başta dediğim gibi kumarın diğer adı yalan. Yalanlar yine devam ediyordu. Eşini bıraktıktan sonra aileyle mi kalmaya başladın? Ne yaptın? Evde miydin? Yoksa? Yani yaklaşık bir hafta 10 gün ailemle kaldım. Annemlerde kaldım. Ama süreçte hala oynama devam ediyor. O süreç oynamıyorum. Yani o süreçte oynamıyorum ama mesela abimle falan konuşuyoruz. O bana diyor ki yani nereden bulacağız bu parayı? Sonuçta böyle bir istişare ortamı oluşuyor. Parayı nereden bulacağız yani? Nasıl ödeyeceğiz? Mesela onların para bulma mercileri daha helal yoldan oluyor tabii. Ama benim kafamın arkasında hep yine işte onlara söylemiyorum ama içimden şey diyorum mesela. Aslında diyorum bir 5.000 lira atsam, bir 10 bin lira atsam, işte yapsam kapatırım. Hala devam ediyor değil mi o iş? Yani? O kadar şey yaşamana rağmen Ne yaşarsan yaşa abi bunda. hala o zoruyu göstermiyor sana yani. Evet. Seni kendine öyle bir bağlıyor ki abi kurtulma şansın yok gibi yani. Senin hayatın kumar abi. Yani kumarın dışında bir hayatın olamaz senin. Başka para kazanabileceğin, başka para bulabileceğin bir merci yok senin artık. Başka alternatifler düşünemiyorsun. Yok çünkü öyle bir alternatif yok gibi görüyorsun. Bir çıkış kapısın yok. Tek çıkış kapısı kumar. Gibi kafanda sürekli bunlar dönüyor. Sonra o süre zarfında tabii ben hala oynamıyorum ailemin yanındayken ama yani bir olsa 10 bin lira, yani ailem bana 10 bin lira bulsa ben aslında bu işi hallederim gibi şeyler dönüyor kafamda. Çok uğraştılar. O süreçte işte beni psikoloğa götürdüler. Psikoloğa gittim. Bir müddet psikoloğa gittiğimde psikolog bana işte bu dopamin salgılıyormuş beyne. İşte nasıl olduğunu falan anlattı ama çözüm yok yani. Bana nasıl olduğunu anlatıyor sadece. Ya tamam bunun nasıl olduğu beni ilgilendirmiyor. Bunun çözümü ne yani? Hormonları mı anlatıyor sana? Evet, yardımcı olmaya çalışıyor kesinlikle. İnanıyorum ona. Ya ama sonuç yok. Yani sonuç şöyle yok. İşte dopaminler varmış hücrelerde. O dopamin beyne gidiyormuş. Mesela bu önce 1.000 liralık dopamin gidiyor. Ondan sonra yetmiyor beyne. Çünkü haz alıyorsun sen. Kumar oynarken haz alıyorsun. Artık kazanmaktan çıkıyor iş değil mi? O hazzı almaya gidiyor. Parasal hiçbir şey değil abi. Evet. Bu parasal bir şey değil. Yani ben oradan 4 milyon 200 bin lira para da gördüm. 400 milyon 200 bin TL'de görseydim bir şey değişmeyecekti benim için. Yani para değil artık mesele. Oradaki mutluluk. Sana mutluluk hormonu veriyor. İşte o bahsettiğimiz şeyi anlattı bana psikolog, doktor. İşte o haznen genişliyormuş. Dopamin veriyormuş. Hazne genişliyormuş. Benim haznem işte bu kadarlık genişlemiş falan. Ben o zamanlar 5 bin lira, 10 bin lira falan atmaya başlamışım artık kumara. Haznem o kadar genişlemiş. Daha da fazlasını istiyormuş. Ya tamam ama ya bunun sonucu ne yani? Ne yapayım? Ne yapmam gerekiyor yani? Benim ne yapmam gerekiyor? Sonra beni psikiyatriye yönlendirdiler. İstanbul'da bir semtte bir psikiyatriye gittim. Orada da ilaç tedavisine başladım. İlaçları da düzenli kullanmadım. Çok kısa bir dönem kullandım. Oynuyor musun bu süreçte peki? Oynamaya başladım. Evet, oynuyordum. Ha, devam ediyordun oynamaya. Devam ediyordum oynamaya. Yani Psikiyatriye de gidiyorsun. Bir sürede ilaç da kullanıyorsun ama kumar oynamaya da devam ediyorsun. psikoloğa gidiyorum, psikiyatriye gidiyorum, ilaç kullanıyorum ama kumar oynuyorum abi. Yine kurtulamıyorum. Eşinle görüşmüyor musunuz bu süreçte? Yok görüşüyorum şöyle. Eşim bir 3-5 gün kadar bir şey kaldı ailesinde. Sonra benim ailemin yanına geldi ve bana şey demeye başladı. Yani işte kendini iyi mi hissediyorsun? Ben yalancı biriydim çünkü. Seni seviyor.
değer veriyor, kurtulmanı istiyor senin. O süreçte de kalmadı aile yanında, senin yanında olmayı tercih etti. Evet, geldi yanıma, işte iyi hissediyorsan kendine evimize gidelim falan demeye başladı haklı olarak. Sendeki hisler nasıl oldu süreçte? Hiçbir his yok. Hala eskisi gibisin Hiçbir yani. his yok. Hala yalan söylemeye devam ediyorum. Evet, artık yapmayacağım falan diyorum. Allah Allah. Ama halbuki yapıyorsun yani. Onun o hali de, o çaresizliği de seni etkilemiyor yani, öyle mi? Yok abi, etkilemiyor. Çünkü en başta dediğim gibi his diye bir şey yok abi. His falan hiçbir şey hissetmiyorsun abi. Yani öyle bir şeysin ki tamamen maddeden ibaretsin yani. Yani karşındaki ölüyorum dese tamam, hani şu kumarı oynayalım da öyle öl dersin yani. O noktadasın yani. O noktaya getiriyor adamı. Hiçbir his falan yok. Hiçbir şey yok. Dediğim gibi yani, çünkü yalan bir dünyada yaşıyorsun yani. Bir hayalin içerisine giriyorsun abi. Orada yaşıyorsun. Yani kendi kendine kuruntular kuruyorsun. Kendi kendine bir şeyler üretiyorsun. Yani kumar şöyle bir şey verip bir gün illaki kurtulacağım şeyi var. Ve burada ben bu süreçte tek hissedebildiğim, kabul etmiyorsun abi. Kumarbaz olduğunu kabul etmiyorsun. Kumarbaz olduğunu kabul etmiş olsam bence belki bir adım atmış olursun kurtulmaya yönelik. Bunu kabul etmediğin sürece kurtulma şansın zaten yok. Hani günahını kabul etmiyorsun yani. Bu günah değil diyorsun abi yani. Demin bahsettiğim gibi ticaret gibi görüyorsun olayı. Bir kılıf uyduruyorsun. Sonra ondan sonra tabii yine ben devam etmeye başladım. Bu süreç bu sefer bir seneyi buldu. Bir sene içerisinde ben büyük rakamlı paralar buldum. 4.200.000 lira kadar bir para buldum. İlaç kullanıyorsun. Eşin annengile geldi. İyi, sen evimize dönelim dedi. Sen oynamaya devam ediyorsun. Bu süreçte tekrardan kumar oynayacak parayı nereden buldun? Yani tefeciyle yine bağlantım var. Ha, yine oradan çekiyorsun. Tabii yine bağlantım var yani. Yani o mercilerle yine bağlantım var. Ama evdekiler artık bağlantım yokmuş gibi biliyor. Evdekilere bırakmış hissi veriyorsun. Evet. Ama sen arkadan hala iş çevirmeye devam ediyorsun, değil mi? Devam ediyorsun ve şöyle bir şey var. Ben kendi telefon numaramı yaklaşık bir senede anca ezberleyebildim. Abi tefecinin telefon numarasını ben ezbere biliyordum. Yani mesela benim telefonumu falan almıştı evdekiler. İşte onları falan silmek istiyorlardı. Bütün hepsini sildiler. Telefon numaralarını, onları bunları falan. Yani onu silmesi bir şey ifade etmedi ki. Ben hafızamda silmemiştim yani. Ezbere biliyordum. Ondan sonra tekrar devam ediyordum almaya falan. Ailem bin bir zorlukla bunları ödedi. 400.000 küsur parayı ödediler. Yine kuş gibi oldun yani o süreçte. Yok, olmadım. Çünkü onlar ödedikçe ben alıyordum zaten. Onlar ödedik bitirdik zannediyorlardı. Halbuki benim hala borcum vardı. Ya işte tabii bu süreçte hiç unutmuyorum, abimin o tanıdığı vesile olmuştu. Abimin bildiği borcu ödemek için. İşte tamam, ben ödeyeceğim. Daha yaşı genç. Böyle hatalar yapabilir. İşte ne yapalım, çocuğu bırakalım ölsün mü? Kendini mi öldürsün gibi şeylerle. Abim beni sevinçle aramıştı. Mesela o da çok kötü bir anımdı. O beni sevinçle aradı. İşte bize yardım edecekler. Şu zat bize yardım edecek. Ve borcun bitecek artık. İşte sen de rahatlayacaksın. Bir daha sakın böyle şeyler yapma falan diye. Telefonda konuşuyorduk. O mutlu. Onun mutlu olduğunu hissediyorum. Ben yalandan yere seviniyormuşum gibi yapıyorum. Çünkü 400.000 lira olan borcum benim 500-600 bin lira olmuştu. Ama o 400.000 lira biliyor ve 400.000 lira bulmuş. Yani o 400'ü kapatıyor ama benim hala borcum var. Ben sevinmiyorum ki. Sadece onu sevinmiş gibi yapıyorum. Yine rol yapıyorum, yine yalan söylüyorum. Ben mutlu olmuyorum yani, ama ona mutluymuşum gibi. Aa, çok iyi işte, ne kadar güzel, Allah razı olsun falan gibi şeyler söylüyorum. Mesela bu süreçte onlar kapattık zannettiler. Ben devam ediyorum oynamaya. O süreçte şöyle bir şey yaşamıştım evde. Bir gün eve para getiriyorum. Kumardan o bulduğum büyük miktardaki para, 4.200.000 lira. Parça parça çekiyorum. 1.200.000 lira borcum var. Hem onu ödüyorum. İşte mesela 40.000 lira çekiyorsun günde. Çekiyorum işte 30.000 lirasını oraya ödüyorum. Günlük 10.000 de cebime koyuyorum. Lazım olur diye, sermaye, ticaret olarak nitelendiriyorsun ya olayı. Tabii eşim bu şeyden biraz şüphelenmeye başladı. Süreç geçti, işte benim borcum ödendi diye biliniyor. Artık ben normal bir insanım, evet. Abimin gözünde kardeşim normal bir insan oldu. Bana sürekli soruyor, iyi misin, bak bir şey yok değil mi, bir sorun yok değil mi falan diye. Hatta bunlar bana böyle sorulurken falan bir rahatsız oluyorsun ya. Çünkü var ama yok diyorsun yani. İnsan yalan söylerken ne kadar artık şey de olsa, yalanın dünyanın içinde de olsa rahatsız oluyor söylerken yani. Ben yok diyorum falan böyle. O sıra ama hala benim borcum var ve o büyük bir parayı bulmuşum. Kafamda şey var, işte sattığım evi geri alacağım. İşte araba alacağım.
İşte aileme destek olacağım falan. Yani oradan bulduğum parayla. Yani hayırlı bir paraymış gibi sanki. O sıra tabii eve de geliyorum, işte eşim soruyor, yani şüphelenmeye başlıyor. İşte diyor ki bu para nereden? Mesela 10 bin lira getirmişim, 30 bin lira ödemişim ama 10 bin lira cebimde. Yani senin maaşın 10 bin lira zaten yani. Hani sen bu 10 bin lirayı nereden buldun? Dediğinde işte arsa sattım, tarla sattım, işte falancaya komisyonluk yaptım gibi şeyler üretiyorum. Bin bir türlü senaryo üretiyorum. Mesela bir acı şey vardı. Bir gün yine parayla eve geldim. Eşim bana sordu bu parayı nereden buldun diye. Ona senaryolar ürettim. O da bana şey demişti. Eğer yalan söylüyorsan çocuğundan çıksın dedi. Abi ben çıksın dedim. Yani burada gözünü öyle karartıyorsun ki çocuğundan çıksın kelimesini kabul ediyorsun, yani çıksın diyorsun. Ya o kadar seni şey bir duruma sokuyor. Bir çocuk sahibi olmamaya karar verdim ben. Ben artık çocuk sahibi olmak istemiyorum yani. Çünkü çocuğumdan çıkacak diye korkuyorum. Yani bu süreçte tabii yine yalanlar devam ediyor. Artık dayanamaz bir hale geldim. Yine tıkandım. Bir de şimdi sen mesela 4 milyon 200 bin lira para bulmuşsun. 1 milyon 200 bin lira borcun var. Bunu ödüyorsun. 200 bin liraya kadar düştü. Doğal olarak karşı taraf sana daha da güveniyor. Daha çok para verebiliyor. Çünkü bu çocuk ödüyor diyor. Ailen de hiç irtibat kurmamış o tarafla. Senin ailenden alıp verdiğini de bilmiyor daha öncekileri. Yani karşı taraf. Ve sana daha çok para verebiliyor. Olay böyle gelişe gelişe benim 4-5 milyona kadar, 5 milyona kadar bir borcum oldu. Şu an oraya tekrardan geldi. Evet. Bunu artık söyleyemiyordum. Ben söyleyecek durumum yoktu. Ve bir akrabama gittim. Bundan 10 gün önce. Akrabama gittim. Akrabama olayı anlattım ama tabii yine çarpık bir şekilde, kumar olduğunu söylemeden, işte bir hata yapmıştım, şöyle bir para almıştım. Bu arada evdeki eşinle olan süreç normal mi gidiyor? Hiçbir şekilde normal Annen, gitmiyor abi. babanla arandaki ilişki, abinle arandaki ilişki normal mi gidiyor? Görüşmek istemiyorsun abi. Sen mi istemiyorsun? Evet, istemiyorsun, görüşmek istemiyorsun bu süreçlerde. Çünkü sana sorulan soruları demin dediğim gibi yalan söylediğin için rahatsız oluyorsun. Ve görüşmek istemiyorsun. Mesela abim dünyanın en iyi abisidir belki. Yani sırf buraya bulaşmayayım diye bana sürekli benimle her gün görüşmek istiyordu. Beni arıyordu, gel işte beraber çıkalım, çay içmeye gidelim, birlikte takılalım diye. Ben hep kaçıyordum. Eve mesela geç geliyorum. Eşimle çok vakit geçirmek istemiyordum. Çünkü bana sorular soracak. Böyle bir şey aklında var mı diye. Ve yalan söyleyeceksin. Artık yalan söylemekten bıkmıştım. Yani yalan söylemek istemiyordum artık ama bir kere bir girifin içine girmişim yani. Bunun dönüşü yoktu. Söylemek zorunda hissediyordum kendimi. Ve ben o yalanı oynuyordum abi, yaşıyordum yani. Ondan sonra dediğim gibi işte akrabama gittim. Akrabama durumu anlattım. Tabii yine böyle çıplaklığıyla değil, yarım yamalak bir şekilde, kumar olduğunu söylemeden. Sadece bir kere borç almıştım da şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Bunu abime söylememiz gerektiğini söyledi bana. Ben abimle yüz yüze gelemem dedim. O da işte ben söylerim dedi. Bu işin içinden kalkarız dedi falan böyle. Sonra abimi aradı. Buluşalım işte bir çay içelim dedi ama benden haberi yok abimin tabii. Sanki abimin içine doğmuş gibi telefonu kapattığı gibi abim beni aradı. Telefonu açmadım. Sonra buluşma noktasına gittik. Ben aslında oturmayacaktım onların yanında. Ben uzak bir yerde oturacaktım. O durumu anlatacaktı abime. Çünkü ben yüz yüze gelemiyordum. Beni 2-3 kere aradı arka arkaya. Biz buluşma yerine gittik. Abim bizi gördü. Beni gördü. Beni gördüğü gibi oturduk. Zaten önce bir şaşkınlık ifadesinde yine mi dedi bana. Abi orada işte akrabam olayı da tam bilmiyor tabii. O da işte benim anlattığım kadarını anlatmaya çalışıyor. İşte abim çok kötü oldu. Ben orada çok kötü oldum. Öyle bir şey olduk. Abim beni reddetti o anda işte. Akrabama dedi bu yalancı dedi. Ben buna inanmıyorum artık hiçbir şekilde dedi. Ben bunu çok sordum dedi. Yani bahsettiği rakamı zaten ödeyemem dedi. Bulamam da. Benim böyle bir kardeşim yok dedi yani. Ne yapıyorsa yapsın dedi. İsterse sokakta kalsın dedi yani. Beni de aramasın bir daha falan dedi. Ben o sırada hatta oturduğumuz birlikte bana şey dedi. Beni dedi akrabamız için sen aradığında dedi benim aklıma geldi dedi. Yine böyle bir şey yaptı herhalde diye. Hiçbir akrabamdan para almadım o güne kadar.
Ki ben o akrabamdan da para istemeye gitmemiştim o gün. Sadece aileme anlatmasını istedim. Orada abim beni reddetti. Ben de görüşmek istemediğini söyledi. Beni bir daha sakın arama dedi. Artık başın çaresine bak dedi. Sonra ben eşimi aradım. Mesaj attım eşime. Annesine gitmesini söyledim. Tabii o hemen beni aradı ağlayarak. İşte niye böyle? Durumu anlatmış mıydın mesajda? Mesajda çok kısa bir şekilde bahsettim ama durumu anlatmalık bir durum yoktu ki abi. Söylesem de hemen anlayacaklardı zaten. Çünkü çok defaatle yaşandı. Ondan sonra işte ailesine gitmesini söyledim ben ona. Ben ona arkadaşıma gideceğimi söyledim. Güvenli bir yerde olacağımı söyledim. Bana şey dedi. İşte buraya gel falan diye ağlamaya başladı. Gelemezdim abi. Kimseyle yüz yüze gelmek istemiyordum. Ondan sonra işte ben arkadaş yani akrabamız işte abim ben konuştuk. Çözüm yok tabii ki. Sonuç yoktu. Beni bıraktılar. İlk defa hayatımda o kadar yalnız kaldım. Kendimi ilk defa o kadar yalnız hissetmiştim. Sonra akrabamızla abim ertesi günü anneme babama söylememiz gerektiğini düşünüyorlar, gidiyorlar. Anneme falan söylüyorlar. Anneme söylediklerinde annemi aradım sonra ben. Annem de ne halim varsa gör dedi. Eşim de gitti. Kimsem kalmadı abi. Artık bu süreç ilk başlarken etrafındaki insanlar yavaş yavaş gidiyorlar. Ve en sonunda ailen gidiyor abi. Ve şu an ailem de yok. Tek başıma kaldım. Ne kalacak yerim var doğru düzgün. Ne gidecek bir yerim. Sonra işte bir arkadaşımda kalmaya başladım. Abi sen hiç şey yaşadın mı abi? Arkadaşım sabah işe gidiyor. Akşam işten geliyor. Akşama kadar arkadaşım gelsin diye kedi köpek böyle kapının önünde durur ya bekler. Onun gibi bekledim abi ben. 10 gün boyunca. Çünkü yalnız kalmak istemiyordum. Yalnız kalmaktan korkuyordum. Arkadaşım da olayı bilmiyor tabii ki de doğru düzgün. Bu olayları bilmiyor arkadaşın. Olayları ilk defa anlatıyorum abi ben. Bu kadar yalansız ve dolansız ilk defa anlatıyorum. Abi ondan sonra tabii yalnızdım. Artık ne yapacağımı da bilmiyordum. Abdest alıp namaz kılmak istedim ama kılamıyordum abi. Kendimi kaldıramıyordum. Çok güçsüzdüm. Hep yatıyordum. Sonra işte internette Mehmet abiyi izledim. Allah için her şeyi bırakma öyle bir video vardı. Açtım, onu izledim. İzlerken çok ağladım. Yani 5 seneden sonra ilk defa bir hissetmeye başlamıştım yani. Ve inan o güne kadar ağlamadım abi. Ağlamadım yani. Hep yalandan ağlıyordum. İlk defa içimden giderek hani insan böyle bağırarak ağlar ya. Abi bağırarak ağlamaya başladım. Çünkü başka kurtuluşum yoktu. Sonra dışarı çıktım abi ertesi günü. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimse yok. Kimseyi arayamıyorum. Buraya geldim abi. Buraya geldim. Buraya da niye geldim bilmiyorum. Bilmiyordum yani. Buraya geldim. İlk beni karşılayan bir abi vardı aşağıda. Onunla oturduk, ona anlattım. Abi bana bir şey okudu kitaplardan. Risale-i Nurlar'da. Evet. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okudu. Sonra o gün işte ben burada akşama kadar durdum. Sohbet falan vardı. Sohbeti dinledim ama kafam dağıldı. Yani biraz böyle kendime geldim. Sonra abi buradan çıktım. Yine kaldığım yere gittim. Abi ikinci lemada şey diyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Sabah kadar onu söyledim abi. Ertesi günü camiye gittim abi. Abdest aldım, camiye gittim. 30 yaşındayım abi. İlk defa namaz kıldım. İlk defa namaz kıldığımı hissettim abi. Ondan sonra o abi bana bir şey söyledi mesela. Orası beni biraz da orada şey oldum yani. Bana dedi ki dardasın diye, sıkıntıdasın diye Allah'a yönelmekten ziyade kul olmaya geldim diye yönel ve kul olmaya devam et. Çünkü Allah'la aranı iyi tutarsan sıkıntılarını çok daha rahat atlatırsın. Allah sevdiği kuluna sıkıntı verir gibi bir ifade kullandı.
Bu bir süreçtir. Dedin ya ilk defa namaz kıldığımı hissettim onun huzurunda. Bu bir kere hissettim hadi bırakayım meselesi değil. Bu işteki samimiyet kabre kadar bu samimiyeti gösterme mücadelesi. Bir kere gösterdim bitti. Hayır böyle değil mesele yani. Bu işin devamlılığı, sürekliliği samimiyetini ortaya koyuyor. Sen içinde gerçekten pişmansan, samimi bu işten kurtulmak istiyorsan bunu amelindeki devamlılıkla gösterebilirsin. Bir daha oynamamak fiili bir tövbedir. O secdede devamlı ağlamaya çalışmak, tövbe etmek o da kavli bir tövbedir, samimiyettir. Sen bunu hem amelinde bir daha oynamayarak, bir daha bu günahlara bulaşmayarak göstereceksin. Hem de o seccadede samimiyetini ibadetlerine göstermeye devam edeceksin. Bir daha böyle ortamlara girmeme mücadelesi ederek göstereceksin. Böyle ortamlarda Allah'ı tanıyayım, maneviyatımı kuvvetlendireyim, haramlardan uzak durmaya gayret göstereyimle de yine samimiyetini ona karşı göstereceksin. Bunların hepsi bir arada olursa tam tövbe, tam samimiyet oluyor, anladın mı? Onu yapayım, onu yapmayayım böyle olmuyor. Yarım kalıyor. Dua da yarım kalıyor. Bu sefer samimi de olmuyoruz maalesef yani. Daha önce bunları yaşamışsın zaten yani. Yarım doğru söylüyorsun, yarım yalan söylüyorsun. Samimi olmadığımızı göstermiş zaten burada. Şimdi burada kalbi zaten o biliyor. Onu kandırmaya gerek yok. Kendini kandırmaya da gerek yok. Sen inanacaksın, sen çözeceksin. Çözerken de bu kuvvetleri, Risale-i Nurlar, Kur'anlar, siyerler, bu sefer ona gitme kuvvetin, olayların sendeki etkisi daha da azalacak, normalleşecek. Başka yerden kuvvet almaya kalkarsan bu iş olmayacak. Bak İhtiyarlar Risalesi'nin başında bir cümle var. Diyor ki, o ricalarda kendi halimi bu kadar kötü betimlememin sebebi, Üstad diyor ki orada, işte Ankara yaşlandı, ben yaşlandım, kabre doğru hızla gidiyorum. Betimliyor kendisini. O kadar ruh halini söylemesinin sebebi, Kur'an'dan gelen ilaçların ne kadar çok tesirli olduğunu göstermek için bu halimi betimledim diyor. Sen de zahirde güçsüzsün evet. Ama Kur'an'daki ilaçlar şu haline 1000 kere deva olacak senin. Ama ilacı Kur'an'dan alırsan. Başka bir yerlerde ilaç ararsan bu sana zarar edecek. Başka kimseye güvenmeye gerek yok. Güvenecek yer belli, müracaat edecek yer de belli. Ne diyor? Allah birdir. Bak başka yerlere müracaat edip yorulma. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Doğru mu? Kün feyekündese bütün işler çözülmez mi? Çözülür. Onu bulsan her matlubunu, her talebini buldun. Hadsiz minnetlerden de, korkulardan da kurtuldun diyor yani. Allah güç versin, iman kuvveti versin. Sabredecek iman kuvveti versin. Çözülür mü? Evet, kün feyeküne bakıyor. Ama samimi istemek lazım yani. Şimdi bu günahlar hep böyle başlıyor. Risale-i Nur'da başka bir derste şunu söylüyor. Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. 20 lirayla başladın. Masiyet deyince aklına küçük bir günah gelsin. 20 lira senin küçük bir günah. Ama sen bu küfür tohumunu suladıkça terkine imkan bulamayacak dereceye gelir ve ona müptelası olur onun diyor. Artık onda ülfet peyda eder, alışkanlık haline gelir diyor. Bu her günahta maalesef öyle. Kumar günahını gördük. 20 liradan nerelere getirdi iş. İçki günahı da aynı. Bir ortamda bir dubleyle başlıyor. İş artık onu bırakamayacak dereceye, terkine imkan bulamayacak dereceye geliyor. Uyuşturucu da aynı şekilde. Belki bir fırttan başlıyor, iş artık neye geliyor? Terkine imkan bulamayacak dereceye geliyor. Bu iş gitgide artık Allah'tan ümidini kesmek anlamına geliyor ki bundan daha büyük bir günah gerçekten yok yani. Allah'tan ümidi kesmek en büyük günahlardan bir tanesi. Bunu bıraktığında tutunacak başka dal kalmıyor ki. Bu da seni maalesef ki sonsuz hayatını etkiliyor. Ama Zümer 53'te diyor ki, ey günahta haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O gafurdur, o bağışlayıcıdır, o rahimdir diyor. Senin burada inanman gereken mevzu, ben Allah'ım senin bu işleri çözeceğine inanıyorum. Matematiği de kenara bırakıp, Allah'ım ben sana kullanmaya geldim demen lazım. Ağlama, sızlama, anne baba evet önemli mi? Evet önemli. Ama onların rızasını kaybetmekten korktuğum kadar, onun rızasını kaybetmekten korksam bu işler farklı bir boyut alacaktır. Çünkü onu razı etsem başkası küsmüş bir ehemmiyeti var mı? Hayır yok. Peki bütün annen, baban, abin, eşin seni affetsin, borçlarını da kapasın ama o razı olmadı. Bunun bir önemi var mı? Onun önemi. Burada dayanman gereken Allah. İnsan da tanıdıkça ona güveniyor. Tanıdıkça seviyorsun, sevdikçe imanın artıyor, iman arttıkça güvenin artıyor. O çözer benim işimi diyorsun. Burada tanısan kuvvet artacak, kuvvet arttıkça dik duruşun artacak.
eşi de, işi de, anayı da, babayı da razı edecek yine Allah. Kalpler onun elinde değil mi? Onun elinde. Onların kalplerini döndürecek yine o. Ben ona müracaatı tam yapabilirsem eğer, pişmanlığımı, samimiyetimi, o gözyaşlarımı o seccadede ona gösterebilirsem, ona hissettirebilirsem, samimiyetimi ona gösterebilirsem, başka bir şey olmuş olmamış bir önemi yok biliyor musun? O razı olmuş, bitti iş. Ne olacak? Tamam. İmtihan da bitti, geldi, geçti. Bunların hepsi seni Allah'a yakınlaştırıyorsa bu hayır olur dostum. Ama hala uzaklaştırıyorsa o zaman korku. İnşallah abi. Yani yakınlaştırdığını düşünüyorum. Bir yerde de şunu söylüyor, onu da söyleyeyim, bitireyim. İnsan nazik ve nazenin bir çocuğa benzer diyor Üstad. Aczinde büyük bir kuvvet vardır, fakriyetinde büyük bir kudret var diyor. Böyle 1-2-3 yaşındaki çocuklar annelerinden babalarından istemesini bildiğinden dolayı anneler babalar onun isteklerini karşılarlar. Biz de o çocuk gibi benim işimi Allah çözer. Samimi bir şekilde ben bunları yaptım ama Allah'ım başa gidecek kapım kalmadı. Bunu o seccadede, onun kapısında etmek icap ediyor. O çocuk gibi istemesini bilirsek, bak istemesini bilirsek o kadar kapı açacak ki. Ama dediğim gibi duanın da ilk şartı inanmak. Olacağına inanmak. Ona inandığın anda Allah'ın izniyle inşallah bu durumlar o kadar artık gülünecek durumda kalacak sende. Normalleşecek. Bu bir süreçtir. Bu süreçte de Allah mücadelendeki samimiyete bakacak. İşler çözülmüş çözülmemiş değil. Sen samimi mücadele ediyor musun? Önemli olan o ihlas işte. Onu kazanınca her şey hallolacak yani. Bir süreç olmuş oynamıyorsun. Ne bileyim bir seccadeye gitme kuvveti bulmuşsun elhamdülillah. Buraya gelmişsin. Bundan sonra aklında nasıl bir program var? Bununla ilgili kafanda bir şeyler planladın mı, tasarladın mı? Aslında kafam çok da yerinde değil tabii ki. Eyvallah. Çünkü hala bir savaşın içinden geçiyorum yani. Yaralar içindeyim ama hayal kurmaya başladım. Çünkü daha önceleri hayal kuramıyordum. Nedir mesela bir tane? Şu anda hayalim şey abi, normal insan olmak değil abi. İmanlı ve ihlaslı bir insan olmak istiyorum abi. Şu anda hiç kimseyle konuştuğum lezzet, Risale-i Nur'u okuduğum lezzeti vermiyor abi. Yani öyle bir durumdayım ki Allah senden razı olsun, derdime ortak oldun, sıkıntıma gidermek için telkinlerde bulundun. Bir yol göstermeye çalıştın ama bunu da söylemekten yana çekinmeyeyim abi. Şu güne kadar yaklaşık 3 gün falan oluyor herhalde. Sadece Risale-i Nur okuyorum abi. Ve kimseyle konuşmak ihtiyacı falan hissetmiyorum abi şu anda. Yani birinle konuşurken tamam bana şey veriyor ama tamam bu konuşma bitsin de gideyim yine oraya döneyim diye falan öyle bir hissiyatım var. Çok küçük de olsa abi hislenmeye başladığımı falan hissettim yani. Çünkü bütün hislerimi kaybetmiştim ben. Ve şu anda mesela en azından ağlayabiliyorum ve samimane ağlayabiliyorum yani yalandan yere değil. Gerçekten de ağlayabiliyorum ve dediğim gibi ben Risale-i Nur'u okurken çok fazla anlayamıyorum tabii ki ama hani mesela benimle alakası olmayan bir konu okuyorum. Yani benim şu anki durumumla alakası olmayan bir konu okuyorum ama o bile sanki beni anlatıyormuş gibi. Kendini buluyorsun orada değil mi? Şu 3 günlük süreçte hiç aklında kalan bir cümle var mı sana ilaç olan? Abi mesela işte Şefkat Tokat'ı Basri biraz böyle beni şey yaptı. Bir de yine lemalarda geçiyordu herhalde. Musibet zamanı uzundur. Evet. Ama meyvesi çoktur gibi bir şeyden bahsediyor. Eskiler örfü olarak şey demişler, musibet zamanı uzundur diye. Ama Bediüzzaman Said Nursi onu şey diye nitelendiriyor. Aslında bu ömür sermayeni uzatıyormuş gibi bir ifade kullanıyor herhalde. Öyle anlam çıkardım. Mesela bu biraz etkiledi. Bu musibet de herhalde uzun galiba. Bizim musibetimiz de uzun sürecek herhalde. Ya da musibette olduğumuz için bize uzun gelecek galiba. Bunları hissetmen Allah'a daha çok yakınlaştıracak seni. Evet. O musibet zamanı uzundur ama onun musibet olduğunu bilmek seni Allah'a yakınlaştıracağından dolayı aslında ibadete çevriliyormuş gibi düşünebilirsin burayı yani. Ama az önceki şartlar lazım yani. Samimi dedim ya, seccadede ondan istemek, onun yolunda olmak, bu mücadeleleri etmek o musibet zamanını ibadete çevirebilir inşallah. Ben adam olamayacağım. Ben artık adam değilim. Kafasındaydım abi ben. Yani sana şöyle söyleyeyim abi. İnan yatıyordum. Kolumu kaldıramıyordum abi yani. Hakikaten yani bildiğin fiziki anlamda söylüyorum. Aç olur ya insan böyle. Ruhu aç olur. Ben buraya geldim abi. Ben ruhumun aç olduğunu hissettim abi böyle. Hani şu an mesela sen bana anlatıyorsun ya. Yani normalde bana bunu işte 20 gün önce anlatsaydın. Yani tabii ki de nezaketen senin yüzüne demezdim ama içimden şey derdim ya tamam baba hadi kısa kes de gidelim falan derdim büyük ihtimalle. Ama şu an mesela bana sabaha kadar anlatsan ben burada böyle otururum yani abi. Yani gerçekten çok fazla ihtiyacım varmış yani.
Ya ben her şeyimi kaybettim abi. Adamlığımı kaybettim, şeyimi kaybettim. Ama sanki ben burada bir şey bulacakmışım gibi falan hissediyorum, anlıyor musun abi? Eyvallah. Hani sanki yani ne bileyim Allah razı olacakmış da beni böyle yani demin dediğim gibi normal insan olmak istemiyorum abi ben. Ben yani düzgün böyle hizmet eden işte sizin gibi abiler gibi olmak istiyorum, anladın mı abi? Şimdi ruh buna programlı aslında Hasan. Bizler o hani bir makinenin bir kullanım kılavuzu olur ya, o makineyi kullanım kılavuzuna göre kullanırsan o makine çalışır. Şimdi insan da bir makine aslında. Böyle mideye yanlış bir şey girdiğinde mide onu çıkartır. Bu ne? Bu bayatlamış der, tarihi geçmiş bunun der. Şimdi seni bu hale sokan da ruhun bunları istememesi. Çünkü sonsuzu ister kalp, sonsuzu ister ruh. Sonsuza sadece Allah olunca, Allah'ı vermeyince, başka şeyler verince ruh bunu kusuyor ve insanı maalesef ki bu hale getiriyor yani. Senin burayı iyi hissetmenin sebebi artık o kullanım kılavuzuna uygun bir adım attın. Ruh dedi ki tamam ben bunu istiyorum işte dedi. Onu aç ruh. Allah'ı aç. Onu verince doyacak. Başka bir şey vermeye kalkarsan yine kusmaya başlayacak, haberin olsun yani. Kullanım kılavuzunun kullanım amacı onu kullanmaya çalışmak, onu razı etmeye çalışmak. Belli aslında, kullanım kılavuzu da belli de biz hala maalesef ki başka yerlerde arıyoruz meseleleri. İnşallah ders olur bizlere de yani. Allah razı olsun kardeş. Abi senden de Allah razı Rabbim olsun. yardımcın olsun inşallah. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.